Bu videoda bir motor durduğunda bakmanız gereken tüm ekipmanların nasıl ölçülmesi gerektiğini öğreneceksiniz. Hayali bir arıza gibi düşünelim. Çekmecenin başına geldik. Bize motorun durduğunu söylediler. Start almadığını söylediler. Yapmamız gereken şeyler: çekmece üzerindeki sinyal lambaları varsa, devrede ve arıza lambaları var burada. Eğer arıza lambası varsa termik açık demektir. Şu an TMŞ'miz sıfırda gözüküyor. Motor trip etmiş de olabilir. TMŞ'yi trip ettirmiş olabilir. Böyle bir durumda enerji vermeden motor güç kablolarını boşa alıp megerleyip, eğer sorun yoksa enerji verip tekrar denememiz lazım. Farz edelim enerji verdik, yine çalışmadı. Bu sefer TMŞ'yi sıfır alacağız ve çekmecemizi açacağız. Çekmeceyi açtığımızda ilk önce gözle bir kontrol edin. Herhangi bir yanık kablo durumu falan var mı diye. Sonra termiğimiz şurada. Termiğimizi resetleyeceğiz. Termiği resetledikten sonra 95-96'sı var termiğin. Normalde kapalı kontakları. Termiğin normalde kapalı kontaklarından faz geçiyor mu? Önce ona bakacağız. Şu an termiğin normalde kapalılarından faz geçiyor. Yani kumanda sigortamız da şu an enerjili ve ilk başta termikten geçen uçta da sıkıntı yok. Termikten faz geçiyor. Bunu gördük. Peki TMŞ'den faz gelip geçiyor mu? TMŞ'mizde 3 faz var. Kontrol kalemiyle ölçtük ama kontrol kalemi bize endeksi de gösterebilir. Bu bizi yanıltabilir. O yüzden ölçü aletimizle 3 faz ölçeceğiz. 3 fazı ayrıyeten bir de toprakla, gövdeyle ölçüp 220'yi de görüp görmediğimizi göreceğiz. Farz edelim TMŞ'den de 3 faz geliyor. Çıkıyor mu? Bu sefer ona bakacağız. Yine aynı şekilde TMŞ çıkışını da ölçtük. 3 faz geliyor. Sıkıntı yok. Nötrle de 220'yi görüyoruz. Yine sıkıntı yok. Kontaktörün üstüne geldi. Kontaktör çekerse, start alırsa termikten geçip sahaya, motora gidecek demektir. Şu an kontaktörümüz çekik değil. Peki kontaktörün çekmesi için ne gerekiyor? Sağdaki butondan start gerekiyor veya operatörün start vermesi gerekiyor. Yani bizim kontaktörümüzün A1'ine faz gelmesi gerekiyor. TMŞ'mizi kurduğumuzu düşünelim. 95-96'dan faz dönüyor. Kontaktörün A2'sinde nötr var. Onu da şu şekilde ölçebiliriz. Ölçü aletin bir ucu TMŞ'deki faza, bir ucu da A2'ye tutarsak A2 zaten nötr. Bizim 220 görmemiz gerekiyor. Farz edelim 220 görmedik, 0 gördük. O zaman nötrümüzde bir sıkıntı var demektir. Şimdi çekmeceyi dışarı alalım. Arkadaki kumanda otomatını da görelim. Görmemiz gereken diğer ekipmanlara da bakalım. Çekmecemizi çıkardık. TMŞ'mizi zaten kontrol etmiştik. Faz vardı. Bundan sonrasını artık ölçü aletimizle yapacağız. TMŞ'de faz var. Kontaktörün üstüne kadar geliyor. Faz bekliyor. Kontaktörün çekmesi lazım. Kumandamızda enerji yoktu diyelim. O zaman kumanda otomatına bakacak. İnik değilse de faz nötr geliyor ve faz nötr çıkıyor mu? Faz nötr çıkmıyorsa otomatı değiştireceğiz. Yine ilerledik. Faz nötrde de sıkıntı yok. Geldi çıktı. Şurada akım trafomuz var. Akım trafosu çekmecenin çalışmasıyla alakalı değil. Akım trafosu bir bilgi ucu bizim için. Akım görmemiz için akım trafosu kullanıyoruz. Yani şu an bakmamız gereken yer akım trafosu değil. Kontaktörün çekmesi için sağdaki butondan start verdik. Start verdik ve çekmiyor mu? Bakmamız gereken yer, sağdaki butona biz faz gönderebiliyor muyuz? Bunun için de devrenin projesine bakmamız lazım. Çekmecenin projesine. Tek tek kabloları aramaya çalışırsak bu iş bayağı uzun sürer. Bu ekipmanın da kritik önemli bir ekipman olduğunu düşünürsek eğer, en kısa sürede bizim bu çekmeceyi devreye almamız gerek. Projemizi açalım. Projemizi detaylı bir şekilde inceleyip nereden neyin geçmesi gerektiğini görelim. Faz sigortadan çıkıyor. Sigortadan çıkıp kapı switch'ine giriyor. Gösteren switch. O switch'in kapalısından çıkıp termiğin kapalısından geçiyor. Termiğin kapalısından da çıktıktan sonra TMŞ'nin normalde kapalı kontağı. TMŞ'nin güç değil de kontak tarafı var üzerinde. TMŞ'nin normalde kapalı kontağından geçip çekmece üzerindeki stop butonuna giriyor. Stop butonundan çıkıp sağa gönderiyoruz. İşte gönderdiğimiz faz ucu burada. Düğmeleri var. Start stop kontaklarında faz var mı? Onlara da bakmamız gerekiyor. Stop'tan zaten fazın gelip geçmesi, startta da fazın beklemesi gerekiyor. Yine aynı şekilde buraları da ölçüyoruz. Faz var mı? Faz toprak arası ölçüyoruz veya faz nötr arası. 220 görüyorsak sıkıntı yok. 220 dememin sebebi şu anki baktığımız çekmecenin kumanda gerilimi 220 volt. Eğer projede veya çekmece içerisinde bir power görseydik, 24 volt DC falan, bu sefer 24 voltu çıkıyor, sıkıntı yok. Buradan çıktı. Çekmeceden artık %100 eminiz. Sağdaki butona fazı gönderiyor ama sağdan bana faz gelmiyor. Şimdiki hayali arızamız o gibi düşünelim. Sağdaki butondan bana faz gelip gelmediğini de şu şekilde öğrenebilirim. Sağda bir start, bir stop butonu var. Böyle düşünüyoruz. 3 kablom geliyor. Start ucum kahverengi olan. İlk önce sağdaki butonu açıp oradaki bağlantıyı teyit ediyorum. Projeden de zaten klemens numaralarıyla start, stop ve stop dönüş ucumunun hangisi olduğunu görebilirim. Sağdaki benim önce çekmecemden sağa faz gidiyor mu? Mavi kabloyla fazı gönderdim mi ben?
Faz geliyor. Şu an gördüğünüz gibi faz var. Peki faz butondan tekrar dönüp stoptan bana geri geliyor mu? Yani stop dönüşümde faz var mı? Stop dönüşümde de faz var. Şimdi yapmamız gereken sağda bir kişinin start butonuna basıp benim buradan kabloyu test etmem gerekiyor. Acaba start ucu olan kahverengi kablom gerçekten sağlam mı? Devamlılığı var mı? Adam starta basıyor ama buraya enerji gelmiyor. O zaman kahverengi kablomda arıza var diyorum. Bunu eğer ekipman güvenliyse stop dönüşünden kahverengi kabloya yani 23'ten 22'ye köprü atarsam çekmeyeceğim çekecek. O zaman kabloyu değiştirip kahverengi kablonun arızalı olduğunu düşünüp kabloyu değiştirip tekrar devreye alabilirim. Çekmecede ekipman olarak ip şalter, emergency butonu falan olabilir. Bunları da projeden gördüğümde Clemens bağlantılarında hangi uca geldiğini bilmem gerekiyor. Başka bir Clemens grubu. Burada bir halat switch görüyoruz. Halat switch'in olayı emergency butonu gibi düşünebiliriz. Çektiğimizde halat switch varsa çektiğimizde stop dönüşünü kesmesi gerekiyor. Bakıyorum hemen halat switch'ime girişte faz var. Ama çıkıştan geri bana faz gelmiyorsa yani ben sağa faz gönderiyorum bir damarla. Tekrar bana fazı geri getirmesi lazım. Eğer halat switch çekili değilse veya kablom kopuk değilse. Onu teyit etmek için de bakıyorum. Halat switch'imden fazı gönderdim ben. Bana faz geldi. O zaman sıkıntı yok. Faz gelmediyse sağdaki halat switch'imi kontrol ediyorum. Gerçekten çekili mi değil mi? Eğer çekili değilse halat switch'ime bakıyorum. Ben buradan gönderiyorum ama halat switch'e kadar faz gidiyor mu? Faz gidiyor. Halat switch'ten bana tekrar faz geliyor mu? Bunu teyit etmem gerekiyor. Bunu da yine aynı şekilde halat switch'i kurduğumda %100 kontağının artık NC normalde close olduğunu gördüğümde bana fazın gelmesi gerekiyor. Faz gelmiyorsa demek ki artık bu kablom da kopuk. Bunu da değiştirmem gerekiyor. Emergency butonu olsaydı bu sefer halat switch'i serili olacaktı. Bütün stoplar serili çünkü. Herhangi birinde sıkıntı olduğunda stopu keser. Çekmeceye de hiçbir türlü start veremeyiz. Emergency butonunu da aynı şekilde kontrol ederdim. Fazı gönderdim. Faz bana geri geldi mi? Temel mantık bu. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra çekmeceğin başına geldik. Artık sağdaki butonuma faz gidiyor. Butondan bana stop dönüşü geliyor. Start'a bastığımda da faz tekrar start ucuma geliyor. Sağdaki buton tamam. Çekmeceme geldim. Termiğimde sıkıntı yok. 95-96'dan kumanda fazımı geçirebiliyorum. Termiğin normalde close'unda da sıkıntı yok. Termik ayarıma baktım, onda da sıkıntı yok. Termik ayarını da şuradan ayarlıyoruz. Bunlar ayrı videoların konusu. Şimdi üstünkörü değineceğim biraz. Resetlemesini üstten zaten reset yazmış. Şuradan stop'a dedik mi termiği manuel olarak trip ettiriyoruz test etmek amaçlı. Termikte de sıkıntı yok. Kontaktörün A2'sine baktık. Fazla A2 arasında 220 gördüm mü? Kontaktörüm 220 voltsa. Bakın buraya dikkat edin. 220 değilse 24 ise boş yere 220 falan aramayın. Bu sefer power'la A2 arasında 24 volt değilse var mıydı ona bakacaktık. Kumanda gerilimimiz neyse çekmecede sağda biz onu arayacağız. Kontaktörden de emin olduk. A2 geliyor. A1'inde sıkıntı yok. TMŞ'den de zaten eminiz. İlk önce ona baktık. TMŞ'ye 3 faz gelip 3 faz çıkıyor mu? Kontaktörün üst bacaklarına kadar geliyor mu? Ondan da emin olduk. Sağa tamam. Çekmece tamam. Çekmece üzerindeki start stop butonları tamam. Stop butonu geçiriyor. Startta faz bekliyor. Ben start'a basarsam faz çıkış yapıyor. Bu da tamam. Artık kontrollü bir şekilde çekmecemizi kapatıp tüm bağlantıları tekrar gözden geçirdikten sonra TMŞ'mizi kurup sağdan start verdiğimizde motorun çalışması gerekiyor. Diyelim ki yine çalışmadı. Her şeyim hazır. Kontaktörüm çekiyor sağdan start verdiğimde. Bu sefer bakmam gereken yer motor. Eğer motor yanıksa büyük bir ihtimal TMŞ'yi trip ettirecek. Motor termik trip edecek. İkisi de olmadı varsayalım. Motor kablomda, güç kablomda kısa devre veya açık devre olmuş olabilir. Onun için de güç kablosunu çekmeceden boşandırıp motor tarafından da boşandırıp karşılıklı ölçü aletiyle veya megerle ölçebilirim. Güç kablosunu da ölçtüm diyelim. Güç kablosunda da sıkıntı yok. Bu sefer yapmam gereken motorun kendisini ölçmek. Yani tüm aşamaları bitirdik artık. Çekmece tamam, buton tamam ama motor bir türlü çalışmıyor. Bir tek motor kaldı şu anda. Motoru da ölçtüğümüzü düşünelim. Motor bobin uçlarını ölçtük. Gövdeye kısa devre yok. Her grup bobini bulduk. 3 grup bobini de bulduk. 3 grup bobinden birinin kendi arasında kısa devre veya gövdeye kısa devre olduğunu gördük. O zaman motorumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü artık çekmecede hiçbir sıkıntı yok. Start verdiğimde çekmece bana 380 gönderiyor. Kablomda sıkıntı yok. Sağa kadar ben 380'i da gönderiyorum. Sadece motor kaldı. Motoru ölçtüm. Büyük bir ihtimal motorun ya eğer TMŞ ve termik açmıyorsa büyük bir ihtimal açık devredir. Bobin ucu kopmuştur ve gövdeye değmiyordur. Bu yüzden çekmece de bunu fark edemiyordur. Bunu da megerleyerek veya ölçü aleti ile kısa devre modunda ölçerek motordaki arızayı tespit edebiliriz. Bir çekmece arızasında bakmamız gereken yerler bunlardı. Aklınıza takılan bir yer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Videoyu uzun uzun anlattım. Bu işlemleri yapmamız
1-2 dakika, en fazla 5 dakika falan sürer sahada. Gerçekten işin başındayken. Geliriz, termiği resetleriz, 3 faza bakarız, sıkıntı var mı yok mu? Sahaya stop gönderiyor muyum? Stop bana geri geliyor mu? Sağdaki adam start verdiğinde start ucu bana geliyor mu? Bunlara bakarız, basarız, çalıştı mı çalışmadı mı? Hemen sahaya gideriz, motoru ölçeriz, motor güç kablosunu ölçeriz. Bu işlemleri 5-10 dakika içerisinde yapmamız gerekiyor. Bunun kritik bir ekipman olduğunu düşünürsek. Başka bir ekipmanın duruşunu da etkileyebilir şu an çalışmayan ekipmanımız. Bir an önce sistemi devreye alıp kullanılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Diyeceklerim bu kadardı. İyi seyirler. Kanalımı ziyaret ederseniz ilginizi çekebilecek başka videolarda bulabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.